Herkese merhabalar. Bugün size normalde çektiğim videoların çok dışında bir video çekeceğim. Aslında uzun süredir çıkmasını beklediğim ve çok merak ettiğim bir üründü bu. Henüz Türkiye'ye gelmediği için hakkında Türkçe bir içerik bulmakta zorlananlara fikir olması için umarım güzel bir video olur. Cihaz Amerika'da henüz yeni satışa başladı. İlk ürünü alanlardan biriyim aslında. Birkaç gün deneyip size de öyle bir video çekmek istedim. Şu an görmüş olduğunuz video ürünün kutu açılışı, kurulum ve güncellemesi hakkında. Küçük birkaç çekim de yaptım size dışarıda. Ses ve görüntü kalitesi hakkında biraz fikir sahibi olabilmeniz için. Özellikle rüzgarlı bir ortamda aslında çekim yaptım. Çünkü en kötü olabilecek versiyonunu görüp öyle değerlendirin diye. Fakat yakında çekeceğim vloglar değişik ayarlarla size daha detaylı bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Bu nedenle kanalıma henüz abone değilseniz abone olup küçük zile de basarsanız yeni ekleyeceğim videolarımdan hemen haberiniz olabilir. Dönelim tekrar konumuza. DJI Osmo Pocket 2 henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Fakat çok kısa bir süre içerisinde gelecek olan en iyi YouTuber kameralarından birinin kutu açılışını sizinle birlikte yapacağım. Görmüş olduğunuz cihaz DJI Osmo Pocket 2. Şu an kutu açılışını size eşim yapıyor. Çok fazla masada oturamadığım için ondan rica ettim bunu yapmasını. Bu ilk modeli Türkiye'de şu an satışta. Hatta birkaç YouTuber'ın dış mekan vlog çekimlerini de bu cihazla yaptığını görmüştüm çektikleri videolarda. Genelde herkesin kullanmış olduğu bu Canon G7 Mark II ve 3'e kıyasla çok daha hesaplı olan bu minicik cihaz YouTuber'lar tarafından en önemsenen özelliklerden bir tanesi olan size çekim yaparken aynı şekilde ekran üzerinden kendinizi ve çekim yaptığınız açıyı görme imkanı da sunuyor. DJI Osmo Pocket 2 ilk modeline kıyasla bir sürü yeni geliştirilmiş özellik barındırıyor içinde. Zamanla olacak olan güncellemeler sayesinde de olabilecek en iyi versiyonuna geleceğinden hiç şüphem yok. Bu konuda markanın bayağı olumlu bir imajı satışta olan farklı diğer ürünlerinden de zaten var şu an piyasada. Benim almış olduğum basic versiyonunda kutu içerisinden çıkanlar bu görmüş olduğunuz şekilde kullanım kılavuzları, cihazın kendisi, cihaz üzerindeki kısmı çıkarılarak oraya takabileceğiniz ve akıllı telefonlara bağlayabileceğiniz bir adet Apple telefonlar için, bir adet de Android telefonlar için adaptörü var. Daha eski modelinde olmayan ve bayağı kullanım zorluğu açısından sıkıntısı çekilen bir adet mini joystick var. Eski modelinde ekstra olarak satılan alt kısmı çıkarılarak değiştirdiğinizde tripod bağlantısını kolayca yapmanıza imkan veren minik bir aksesuarı. Cihazı kılıfındayken bile bileğinize takarak rahatça taşımanızı sağlayan askısı, cihazın altına takarak şarj etmenizi sağlayan Type-C bağlantılı USB şarj kablosu ve eski modelinde içinden düşmesin diye önden kapatarak kilitlenmek zorunda kalınan
Ama bu yeni modelindeki, yani bu yeni versiyonunda kılıfına taktığınızda içerisinde sabit kalan ve içerisinden herhangi bir harekette cihazın çıkıp düşmediği sert plastik sanırım bir koruyucu kılıfı çıkıyor. DJI Osmo Pocket 2 dünyanın en küçük 3 ekseninde görüntü sabitleme yapabilen kamerası olarak lanse edildi. DJI Osmo Pocket'ta minyatürleştirilmiş gimbal stabilizasyonu kullanılıyor. Yani hem kamera hem de gimbal özelliği bir arada. Üstüne bir de bu kadar ufak boyutta ve hafif bir kamera. Diğer vlog kameralarına oranla inanılmaz ufak bir boyutta. Ağırlığı 117 gram. Cihaz üzerindeki ekran ile kolayca ayarlamaları yapabiliyorsunuz. İsterseniz kutu içerisinden çıkan Android cihazlar için USB-C ve Apple telefonlarla uyumlu kullanılabilecek olan Lightning adaptör başlıkları çıkıyor. Telefonunuza ayrıca ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz firmanın kendi aplikasyonu olan DJI Mimo App ile birlikte telefon üzerinden daha çok detaylı ayar yapabilme ve telefondaki yani telefonun kendi büyük ekranında çekim yaparken çekiminizi görebilme imkanı sunuyor. Amerika'da satışa 2 ayrı seçenekle çıktı. DJI Osmo Pocket 2'nin bir de bu görmüş olduğunuz benim aldığım paket dışında Creator Combo ismiyle ekstra bir üst paketi daha bulunuyor. Arada yaklaşık $150 bir fark var bu Creator Combo paketine. İsterseniz onu da alabiliyorsunuz. Ya da isterseniz içindeki aksesuarları tek tek site üzerinden de sipariş edebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu şekilde daha pahalıya geliyor hesapladığımda. Özellikle bu video çekimi yapan YouTuber'lar, vlogger'lar ve influencer'ları hedef alan bu Creator Combo paketinde ekstra ekranda yan tarafta görmüş olduğunuz USB splitter şarj kablosu Type A to Type C diye geçiyor kablonun özelliği. Aynı zamanda wireless mikrofon transmitter'ı ve mikrofon rüzgar kesici başlığı, bu tüylü başlık. Wireless'a bağlanmak ve Bluetooth özelliğini kullanabilmek için Do It All Handle adını verdikleri ürüne takılan bir aksesuar var. Aynı zamanda geniş açı çekim yapabilmek için öndeki bu ekranına mıknatıslı özelliğiyle bir hamlede rahatça takılabilen bir lens mevcut. Ve bir adet de micro tripod bulunuyor. Altına takıp ayak olarak kullanabileceğiniz çekimlerinizde. Cihazın sağ yan tarafında bir micro SD kart girişi var. Sitesinde zaten detaylı olarak önerilen kart boyutları 32, 64, 128 ve 256 GB. Kartlardan biriyle yapmadığınız takdirde düşük hızda kart error'ü veriyor. Ben ilk aldığımda 8 GB bir micro SD kart ile deneme yapmak istedim. Ama video kaydını hızlı bir şekilde kendiliğinden durdurup ekranda düşük hızda kart hatası uyarısı verdi. Daha sonra 32 GB bir kart takınca sorunsuz bir şekilde istediğim çözünürlükte video çekimi yapabildim. Bu kullanabileceğiniz kartlarla alakalı sitelerinde dediğim gibi çok detaylı bir açıklama vermişler. Markalardan gigabaytlara kadar, özelliklerine kadar hangilerini kullanabileceğiniz, hangilerinde en iyi kaliteyi yakalayabileceğinize dair oradan da bakabilirsiniz. Cihazın eski versiyonunda yetersiz kalan bir önde ve bir adet de altında olan 2 mikrofonluk sorunu bu yeni modelinde, yani şu andaki benim almış olduğum bu modelde bir önde, bir sağda, bir solda, bir adet de arkada bulunan 4 mikrofonla sorunsuz bir hale getirmişler. Önceki modelinin YouTube'daki inceleme videolarında
kamerayı kendine doğru tutarak selfie modda çekim yaptığınızda ses kalitesinin yeterli olduğunu, fakat kamerayı dışarıya doğru yani ters tarafa çevirdiğinizde o tarafa mikrofon olmadığından ses kalitesinin kötülüğü ve yetersiz oluşundan şikayetçi olan birçok YouTuber görmüştüm. Bunun için mecburen tabii bir ekstra bir mikrofon bağlantısı kullanmaları gerekiyordu. Bu versiyonunda, bu yeni modelde yaptığımız denemelerde ses kalitesi her yönden gayet iyi ve yeterli geldi bize. Ayrıca eski versiyonda olmayan bir özellik daha, stereo ses kaydı alabiliyor bu cihaz. Yani video çekiminde kaydettiğiniz sesleri bu özelliği aktive ettiğinizde gerçeğe yakın bir şekilde stereo olarak izleyicinin duyabilmesini sağlıyor bu 4 mikrofonla. Eski modelde 12 megapiksel olarak sunulan kamera bu versiyonda 64 megapiksel. Video görüntü kalitesi ve fotoğraf kalitesi gözle görülür şekilde birbirinden farklı tabii ki bu nedenden dolayı. Bir önceki bu eski modelini de inceleme fırsatı buldum Best Buy'da. Şu anda burada da satışta hala. Hatta daha şu andaki satışta olan bu yeni modelinden daha pahalıya satılıyor. Ayrıca bu eski versiyonuna kıyasla bu modelde slow motion çekim ve HDR video çözünürlüğü de mevcut. Kamera tam dolu bir pille 140 dakika boyunca hiç ara vermeden çalışabiliyor. Hızlı bir şekilde şarj oluyor. Şarj olurken ürünü kılıfından çıkarmanıza gerek kalmadan üzerinde yanan ışığından şarj durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Kamera için farklı aksesuar seçenekleri de sitelerinde mevcut. Bu profesyonel kullanıcılar için değişik filtreli lensleri var. Bu biraz önce bahsetmiş olduğum mıknatıslı lensler var. Bu selfie çubuğu tarzında kullanabileceğiniz, yüksekliğini ayarlayabileceğiniz bir selfie stick'i var. Su altındaki çekimlerde kullanabilmeniz için farklı aksesuar seçenekleri mevcut. Aynı şekilde bu cihazı su altındaki çekimleriniz için de kullanabiliyorsunuz. Bununla alakalı çekilen eski versiyonunun bir sürü inceleme videoları da var YouTube'da. Oradan da bakabilirsiniz eğer böyle bir çekim yapmak istiyorsanız. Aynı zamanda bu eski versiyonuna uyumlu olan birçok aksesuarı da bu modelle birlikte kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kullanıcı olarak yorumlarıma. Yeni başlayan ya da profesyonel olmanız fark etmeden bence kullanım kolaylığı, çekim kalitesi, aksesuar seçenekleri, ağırlığı, boyutu, taşıma rahatlığı açısından en iyi vlog kamerası şu anda. Özellikle dışarıda vlog çekimi yaparken avuç içinizde kaldığından kimse sizin çekim yaptığınızı fark etmiyor bile. Yani özellikle yeni başlayan YouTuber'lar için bu gayet iyi bir özellik aslında. İlk başta alışana kadar çünkü dışarıda çekim yaparken biraz zorlanıyorsunuz bence. Hem bu kameradaki çekim yaparken hareketlerinizden görüntüde sallanmalar, sarsılmalar olmasın diye bir de gimbal takılıysa bu kameraya, bir de mikrofon da varsa insanların ister istemez ilgisini çekiyorsunuz çekim yaptığınızda dışarıda vlog çekimlerinde. Hatta bazı yerlerde fark edildiğiniz için çekim yapmanıza da izin vermedikleri de oluyor. Bazı marketlerde, alışveriş yerlerinde bir iki kere başıma gelmişti. Çekim yapmanızı istemiyorlar. Ama bu kamerayla hiçbir şekilde öyle bir probleminiz yok. Bunu net söyleyebilirim çünkü gözükmüyor bile. Ayrıca diğer bilinen kameralara kıyasla fiyatı çok daha makul. Yani şu anda YouTuber'ların kullanmış olduğu kamera seçeneklerindeki Canon, Sony ya da diğer cihazlara oranla fiyatı çok daha makul. Aynı zamanda yanınıza alıp taşıdığınızda yer kaplamıyor. Yani çantaya at çık rahatlığı var bu cihazda. Kılıfı içerisinde 2 tane telefon bağlantı adaptörü ve bu Creator Combo paketinde bahsettiğim
wide angle denilen bu geniş açı çekim yapmanıza olanak sağlayan lensi rahatça taşıyabilmeniz için takma yerleri var bu kameranın içerisinde. İlla kendi orijinal aksesuarlarını kullanmanız da gerekmiyor. Evinizde hali hazırda tripodunuz ya da selfie çubuğunuz varsa onunla da kullanabilirsiniz. Bağlantı yerlerini zaten videonun başında göstermiştim. Oradan bakarak uyumluysa tabii ki bunlarla da kullanılabilir. Kameradan çektiğiniz video ve fotoğrafları bilgisayarınıza transfer etmeniz çok çabuk ve rahat oluyor. Bunun için bilgisayarınıza bir program yüklemek zorunda değilsiniz. Herhangi bir program yüklemek zorunda kalmıyorsunuz. Direkt microSD kartı çıkarıp bilgisayarınıza taktığınızda bütün görüntü, fotoğraf, videoların hepsini hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Ben şu ana kadar gayet memnun kaldım. Hatta ürün lansman öncesinde bahsedilenden çok daha iyi geldi benim için. Vlog çekimlerinde kullanmak için birkaç aksesuar daha almıştım ama henüz onlar gelmedi. Geldiğinde zaten sizinle paylaşacağım onlar hakkındaki yorumlarımı. Ürün Türkiye'ye geldiğinde yeni bir kamera arayışındaysanız ya da benim kullanıcı olarak kamera hakkındaki yorumlarım gayet olumlu olduğu için size de öneriyorum aslında. Daha ürünle ilgili detaylar, ürün hakkında başka sormak istediklerinizi aşağıya yorum olarak bırakırsanız seve seve cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. İsterseniz şimdi DJI Osmo Pocket 2 ile yaptığım küçük birkaç tane çekimi size göstereyim. Cihaz hakkında daha detaylı bir fikriniz olabilir böylece. Ses nasıl geliyor acaba? Dışarıda şu an inanılmaz bir rüzgar var. Evet, ikinci günden tekrar merhaba. Dünkü rüzgar hala devam ediyor ama bugün gördüğünüz gibi hava daha açık. Düne kıyasla. Şu andaki çekimi tamamen DJI Osmo Pocket 2'den yapıyorum. Ses kaydı da tamamen ona ait. Umarım düzgün bir ses kaydı alıyordur. Şu anda gayet sallanarak yürüyorum aslında ama çekim kalitesi gayet sabit çıkıyor. Bundan da size böyle bir çekim yapıp göstermek istedim. Şu an daha cihazı tam öğrenemedim. Öğrenme aşamasındayım. Şu an sadece cihazı kullanıyorum. Telefonu henüz bağlamadım. Taşırken inanılmaz rahat. Normal herhangi bir vlog kamerasına göre elinizin içinde küçücük kalıyor. Ağırlığı da çok iyi. İstediğiniz gibi böyle zoomlama özelliğiniz de var. Şöyle göstereyim. Şu an tamamen sonuna kadar zoomluyorum. Şu an 4'e kadar zoomladım. Şu an geri dönüyorum. Şu andaki kayıt tamamen cihazın kendi otomatik, hiç ayar yapılmamış kaydı. 1080
1080p ile çekiyorum. 30 fps kayıt. Yarın yapacağım bütün vlog çekimini DJI Osmo Pocket 2 ile yapacağım. Yarınki videoyu izlerseniz cihazın nasıl kayıt aldığına dair daha iyi bir fikriniz olabilir. Ama dediğim gibi çok rahat bir cihaz. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşürüz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Artık bu kamerayla çekeceğim bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.